Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz hırka modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Hırkamızın modeli bakın şöyle gayet şık, güzel bir model. İki aşamadan, iki sıradan oluşuyor. İki sıra sonra hep birbirine tekrar şeklinde gidiyor arkadaşlar. Gerçekten böyle dokunduğunuz zaman yumuşacık, çok güzel bir model. Modelimi yakalı olarak çalıştım. Yaka kısmında da yine beden kısmında uygulamış olduğum modeli uygulamış oldum. Kollarda da yine aynı şekilde bedende uyguladığım örneğimi uyguladım. Ve yaka kısmına şöyle bir zincir hazırladım ve pomponla hareketlendirdim. 3 tane de roba kısmında düğme kullandım arkadaşlar ve gerçekten çok şık, çok hoş bir model oldu. Şöyle bakın. Arka kısmında da yine aynı şekilde. Hırkamı 2 yaş olarak çalıştım. Bu beden ölçüsü, yani şurası 30 santim. Üstten aşağıya da omuzdan beden sonuna kadar da 34 santim çalıştım. Dediğim gibi 2 yaş çocuklarının, yani 1,5-2 yaş çocuklarının rahatlıkla kullanabileceği bir model oldu. Kullanmış olduğum malzemelere geçmeden önce şöyle bakın, beresinle çalıştım arkadaşlar. Bu berenin de yine videosunu kanalımda yayınlayacağım. Bu hırkanın açılma kısmına bakabilirsiniz. Linkini oraya ekleyeceğim. Yine aynı şekilde modelli olarak çalıştım. Yine 2H olarak çalıştım. Bakın bu şekilde. Gerçekten çok şık bir takım oldu. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Hem şık hem de kolay bir model. Bakın şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Evet, bu şekilde. Şimdi malzemelerimize geçelim. İp olarak Lamia Baby Boom kullandım. Anti peeling özelliğe sahiptir. 100 gram, 250 metre, %100 akrilik. Kodu da 544. İstediğiniz bebe yünüyle yapabilirsiniz. Bu ipi her tuhafiyede bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Kartopu Baby One'ın birebir aynı dokuya sahip. Hani elinizde bu yoksa onunla da yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi herhangi bir bebe yünüyle yapabilirsiniz. Bu hırka için toplamda 2,5'tan birazcık daha fazla. Yani 3. ipim çok az kalmıştı. Kullandım 2 yaş için. Şöyle tığımı da göstereyim. 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 milimde kullanabilirsiniz. Evet, malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videonun altına yorumlarınızla da destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok yorum ve beğeni o kadar çok kişiye ulaşmamızı sağlar. Ayrıca videoyu da arkadaşlarınıza göndererek yine etkileşimimi artırabilirsiniz ve daha fazla video kanalımda görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 76 tane zincir çektim. Bunun üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. Bunu trabzanım olarak sayacağım. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane trabzanım olmuş oldu burada. Şimdi ön için 12 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 tane zincir çekiyorum. Yanındakine, bakın dibine değil, hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bunu da sayarak kol için 14 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Hemen direkt yanındakine trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak arka için 24 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Tekrar bir sayayım sanki. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Evet. 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Atlamıyorum. Direkt yanındakine, bakın dibine değil, yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Kol için 14 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 2 zincir, hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Ön içinde 12 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Bir zincir, dibine bir tane trabzan yapıyorum. İkinci sıradayım. Her birine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi yuvaya geldim. Bu altta bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan şeklinde alttaki yuvamızı yapmıştık. Burada da 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Her birine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum.
Şimdi şuradaki yuvayı da yine sizlerle paylaşacağım. Yuvaya yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Buradaki şu zincirime de bir tane trabzan yapıyorum. Döndürüyorum. Bir zincir, dibine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi yuvaya kadar her birini birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Evet, şimdi geldim sayılır. 2 tane daha kaldı. Evet, şimdi yuvaya geldim. Yuvamın içerisine şimdi ilk sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapmıştık. İkinci sırada 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yaptık. Üçüncü sırada da bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bir sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Şimdi diğer tarafı da, kolu da yine göstereceğim. Robamız hep bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi buradaki yere de geliyorum. Evet, şimdi burada yine yuvaya bir tane trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Evet, hep bu sıradaki yuvalarda aynı işlemi tekrarlayacağız. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde. Dördüncü sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Beşinci sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Bu şekilde ilerleyerek robamızı tamamlayacağız. Şimdi sizler de yapın, ben de yapayım. Kaç sıra ve kaç santim yaptım sizlerle paylaşacağım. Ben robamı tamamladım. Şöyle kaç sıra yaptığımı sizinle paylaşayım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 sıra yaptım. Ölçüsünü de yine paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle arka tarafına çeviriyorum. Şu iki artırma yeri arasını ölçeceğiz. 26 santim. Şimdi şu şekilde yakadan itibaren ölçüyorum. 11 santim. Omuzdan itibaren ölçüyorum. 13,5 santim arkadaşlar. Şimdi kol birleşimine geçeceğiz. Birleştirirken şimdi bedenim 26 santim ama ben hani böyle 1-2 yaş arası kullanılabilecek ölçüde istiyorum. O yüzden şöyle 2 tane zincir çekeceğim. Benim için 2 zincir yeterli olacak kol birleşiminde. Şimdi beraberce birleştirelim buraya kadar. Evet. Bir zincir çekmiştik. Şöyle dibine trabzanımızı yapıyoruz. Trabzanla kol yerine kadar geleceğim. Kol birleşim yerine kadar geldik. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum.
1 2 zincir çektim. Şimdi gidiyorum, buradaki artırma yerimi buluyorum. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın, trabzanla birleştirdim ve yanına bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi yine devam ediyoruz. Trabzanla diğer artırma yerine kadar geleceğim. Diğer artırma yerine kadar geldim. İçerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve buradaki artırma yeriyle birleştireceğim. Trabzanla birleştiriyorum ve yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Birleşimimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın, bu şekilde 2 zincirle birleştirdik. Şimdi örnekli sırayla devam edelim. Evet, 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Dibine değil, bakın dip kısmına değil, şöyle göstereyim, dibine değil, yanındakine 2 tane trabzan yapacağım buraya. 1 2, aynı yere 2 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum, tekrar yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2, ipimi doluyorum, bir tane atlıyorum, ikinciye 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2, yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum yine. Tekrar ipimi doluyorum, bir tane atlıyorum, ikinciye 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Yine bir tane atlıyorum, ikinciye 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Yine yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Hızlandım. Kol altında bakın, bir tane atlıyorum. Yanındakine 2 trabzan. Bir tane atlıyorum. Yanındakine atlıyorum. Bir tane atladım. Burada bir tane atlıyorum. Zincire de yine aynı işlemi yapıyoruz. Yanındakine yine 2 tane trabzan. Bir tane atlıyorum. Evet, bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar.
Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Sıra sonuna kadar geldim ve şu sondakine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi döndürdüm. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bakın şu dörtlülerin aralarında şöyle boşluklarımız var. Bir tane atlamış olduğumuz bir trabzan atlamış olduğumuz boşluklar var. İpimi doluyorum. Öncelikle şu boş, bakın şurada bir boşluğumuz var. Burada da bir boşluk var. İpimi doluyorum. Bakın bu boşluktan şu şekilde boşluktan içeri giriyorum yani. İpimi alıyorum. Birazcık uzattım. Ve trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şu ilk boşluğa geri dönüyorum. Bakın geri döndüm. Şu şekilde. Şuradan içeriye gireceğim. Şu şekilde. İpimi alıyorum. Şöyle ve trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Buraya batmıştık. Şu ilk boşluktan almıştık. Buraya atlıyorum. Şuradaki boşluğa geliyorum. Bakın buraya görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Burada işlem yapmıştık. Buraya geliyorum. Hiç zincir çekmedim. Şu şekilde ipimi alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir. Geri dönüp hani işlem yapmış olduğumuz için atladığımız yere, şuraya, şu boşluğa buradan alıyorum. Bakın karşıdan direkt bunun üzerinden ipimizi alıyoruz. Boşluk, şuradaki en son işlem yapmış olduğumuz boşluk, geride atlamış olduğumuz yani. Buradan alıyorum. İpimi alıyorum. Ve trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Zincir çekmiyorum. Şuraya atlıyorum. Buraya sonra geri döneceğim. Şuraya geçiyorum. Bakın şuradaki boşluğa geçiyorum. Şu hemen 2 dörtlüyü arada kalacak şekilde ayarlıyoruz. Boşluğa geldim. İpimi alıyorum. Burada trabzan yapıyorum. 2 zincir. Atlamış olduğum yere şöyle göstereyim. Atlamış olduğum yere geri dönüyorum. Bakın alıyorum. Şunun da hemen üzerinden ipimizi alıyoruz. Bakın batıyorum. Görüyor musunuz? Burası yatmış oluyor zaten. Buradan ipimi alıyorum. Şöyle bir düzenleme yapıyorum. Ve trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İpimi doluyorum. Şimdi bunu atlıyorum. Burada işlem yapmıştık. Ama ikinci işlemi daha sonra yapacağız. Atlıyorum şu dörtlünün hemen şuradaki boşluğa. Bu şekilde aldım. Trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Geriye döneceğim. Şu en son işlem yapmış olduğumuz yer. Buradan batıyorum. Şurada karşıdan ipimi aldım. Düzeltmemi yapıyorum şöyle yatay bu şekilde. Yine bunu atlıyorum. Şuradaki boşluğa geliyorum. İpimi alıyorum. Burada bir trabzan. 2 zincir. Geri dönüyorum buraya. Buradan alıyorum. Şunun arkasından geçiyorum. Bakın bu şekilde. Bu altta kalacak. Şimdi döndürüp şöyle bir bakalım. Modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Evet, ipimi doluyorum. Tekrar göstereceğim. Bunu atlıyorum. En son geleceğim. Şuraya. Burada zincir çekmiyoruz. Trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. 2 zincir çekiyorum. Atlamış olduğum yere geriye döndüm. Yine ipimi doluyorum. Buradayım. Trabzanımı yaptım. 2 zincir. Geriye dönüyorum buraya.
ipimi doladım. Atlıyoruz. Buraya geliyoruz. Yani atlamış olduğumuz yer, işlem yapmış olduğumuz yer arkadaşlar. Bakın burada. Buraya geliyorum. Buraya işlem yapıyorum. Yani trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Ve buraya geri dönüyorum. Batıyorum. Arkadan aldım. Şöyle bir düzeltme yaptım. Ve bu şekilde. Sanırım anlaşıldı. Boşluktan trabzanımızı alıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Bu şekilde alıyorum. Bakın böyle modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldik. Bakın buradaki işlemi de göstermek istiyorum. Atlıyoruz burada şuraya. Yine şu boşluğun hemen şu başlangıçtaki ilk trabzanımızın arasındaki boşluğa. Buraya trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir. Şu geride bırakmış olduğumuz yere dönüyorum. Trabzan ve şuradaki zincirime de bir tane trabzan yapıyorum. Döndürdüm. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada bakın şu iki taraflı boşluklar var. Bir bu taraftan gelen, bir bu taraftan. Yani birbirinin üzerinden geçtik. Önce buradan aldık, sonra buradan arasında boşluk oluştu. Şu şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Buraya 4 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4. İpimi doluyorum. Şimdi buraya geçiyorum. Şu ara yok. Araya atlamış oluyoruz ve buraya geliyorum. Şu. Yani şu çaprazlığı veriyoruz arkadaşlar. Şu çaprazlığın ortasında. 4 tane trabzan yapıyorum. Yine buraya geldim. Hemen çaprazın ortasına 4 tane trabzan yapıyorum. Çapraz, bakın çapraz ortaya 4 tane trabzan yapıyorum. Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Yine buraya 4 tane trabzan. Çaprazlara 4'er tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Çaprazların ortasına. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim bu şekilde. Bir üst sırayı yine sizlerle paylaşacağım.
Sıra sonuna geldim. Şimdi buradaki çaprazda 4 tane. Şuradaki zincirime de bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet, döndürüyorum. 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum. Bakın şu ilkini atlıyoruz. Şuna geliyorum. Buraya boşluğa, buraya trabzan yapıyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum. 2 zincir ve geride bırakmış olduğumuz bu boşluğa geçiyoruz. Alıyorum. Bu trabzanları böyle birazcık uzatarak yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum. Şu işlem yapmış olduğumuzu atlıyorum. Buna geçiyorum. 2 zincir. Geriye dönüyorum bu işlem yapmış olduğumuza. Ve alıyorum. Dediğim gibi trabzanları birazcık uzatarak yapıyoruz. İşlem yapmış olduğumuzu atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Trabzanımı uzatarak yapıyorum. 2 zincir. Buna geldim. Şuraya. Evet. İşlem yapmış olduğumuzu atlıyorum. Bunu buraya geçiyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir. Daha sonrasında tekrar geriye dönüyorum. Ve trabzanımızı yapıyoruz. İşlem yapmış olduğumu atlıyorum. Buna geldim. 2 zincir çekiyorum. Ve bu atlamış olduğumuzda geri dönüyorum. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki işlemi tekrar sizlere göstermek istiyorum. Orada bir hata olmasın. İyice hani anlaşılır olsun diye. Oraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi şuradaki ilk baştaki 3 zincirli olduğu alana, boşluğa, şu bloğa atlıyorum. Şuradaki boşluğa trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir ve şuraya geri dönüyorum. Daha sonrasında da bu zincirimizde trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda bu şekilde döndürdüm. 3 zincir çekiyorum. Ve şu çapraza, yani çaprazda hani 2 tane zincir çekmiştim. O kısımdan bahsediyorum. Ortadaki çapraz, buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. 3 4. Şuradaki zincirimizi saymıyoruz. Yine çapraza 4 tane trabzan yapıyorum. 3 4. Bu şekilde ilerleyelim. Şimdi şöyle de bir göstermek istiyorum. Bakın, model yaptıkça kendini belli ediyor. Şimdi kaç sıra yapacağım, kaç santim yapacağım, bunu sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde aşağıya doğru gelelim arkadaşlar. Hep birbirini takip eden sıralar. Anlaşılmayan bir yer olursa bir ön sırayı izleyebilirsiniz. Bedenimizi tamamlayalım, gelelim. Arkadaşlar, ben hırkamın bedenini tamamladım. Şimdi şöyle kaç sıra yaptığıma bakalım. Örnek kısmımızı şuradan başlattık. Sadece dolgulu kısımları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra dolgulu kısmım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sırada arkadaki vurduğumuz kısım var. Yani şu çaprazlı olan kısım. Yani toplamda 18 sıra örnekli kısmı yapmışım. Toplam ne kadar oldu ölçüsü? Şöyle örnekli kısımdan itibaren ölçüyorum. 18 santim. 19 santimlik bir ölçümüz oldu. Beden olarak da şöyle omuzdan itibaren 34 santim, etek ucuna kadar 34 santimlik bir ölçümüz var.
Genişliğimiz de 29 santimdir. Benim için yeterli bir ölçü. Şimdi şu şekilde düğme iliklerini ayırdım ben. Roba kısmında 3 tane düğme kullanacağım. Sadece roba kısmında kullanacağım. Alt kısımlarda kullanmıyorum. Siz isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oralarda yapabilirsiniz. Şimdi şöyle küçük bir kenar oyası yapacağız. Şöyle üstten aşağıya, şu kısımdan aşağıya ipimi takacağım. Tam burada ipimi kestim. Şu üst kısımdan ipimi takıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Hemen iliğimizin olduğu yere battım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Buraya atlıyorum. Ve şuraya sık iğne ile batıyorum. Şimdi bakacağım burada benim için düğmem buradan sığacak mı? Şöyle bir bakalım. Evet, düğmem buradan sığdı. Sadece düğme ilik yerlerinde 2 tane zincir çekiyorum. Onun dışında bir tane çekiyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Bakın buraya atlıyorum. Normalde buraya benim sık iğne yapmam gerekiyor. Buraya atlıyorum. Yanındakine. Bir zincir. Buraya atlıyorum. Yanındakine. Bir zincir. Şuraya atlıyorum. Yanındakine. Bir zincir. İliğimin olduğu yere geldim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İliğimizin olduğu yere atlıyorum. Birazcık ben düğmelerim küçük olduğu için zincirlerimi biraz daha sıkı çekeceğim. Evet. Şuraya. Bir zincir çekiyorum. Buraya atlıyorum. Buraya. Bir zincir. Bir zincir. Bir, iki zincir. İlik yerindeyim. Bunu atlıyorum. Şöyle şuraya batıyorum. Birazcık çekebiliriz. Evet, şimdi bir zincir. Şuraya atlıyorum. Bir zincir. Bakın bu boşluğa atlıyorum. Şuraya. Bir zincir. Boşluğa atlıyorum. Bir zincir. Boşluğa atladım. Boşluğa atladım. Boşluğa atladım. Boşlukları atlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Çok sıkı yapmayın, toplamasın. Şurada en sonda bir tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekmedim. Bakın en sonda şuraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi döndürdüm. Bir zincir. Dibine sık iğne yapıyorum. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Burada bir tane zincir çekmiş olduğumuz boşluğumuz vardı. O boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Buradaki sık iğneye bir tane, bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne, bir zincirlik boşluğa bir sık iğne, sık iğnenin üzerine sık iğne. Bir zincirlik kalanlara bir sık iğne, sık iğnelerin üzerine de sık iğne yapıyorum.
sıra başına kadar bu şekilde ilerleyeceğim. İlik yerlerine kadar, pardon. Şimdi orada ilik yerlerine gelelim. Evet. Şimdi ilik yerine geldim. Buradaki ilik yerine de 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekmiştik. 2 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir zincirlik olan yerlere bir tane, 2 zincirlik olan yere de 2 tane yapacağım. Evet, yine ilik yerindeyim, bakın burada 2 zincir çekmiştik, 2 tane de sık iğne yapıyorum. Devam ediyoruz. İlik yerine 2 tane ve burada da 2 tane sık iğnem var. Bir tane de şurada başta ve 2. Bir zincirle ipimi burada keseceğim arkadaşlar. Burası benim için tamam. Daha sonrasında iğne ile bunu yürütürüz. Evet, bu kısım tamam. Şimdi diğer kısmını da yapalım. Diğer kısım için de alttan yukarı başlayacağım. Sık iğneli sıranın düz kısma gelmesini istiyorum. O yüzden buradan başlayacağım. Şimdi ipimi takıyorum en dip kısımdan. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Evet, ne yapmıştık? 2 tane sık iğnemiz yan yanaydı. Şunu da şöyle iç kısmı alalım. Bir zincir çekiyorum, boşluğu atlıyorum, buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim, bakın boşluğu atlıyorum, şuradaki boşluğu atlıyorum, hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir, boşluğu atlıyorum, buraya sık iğne yapıyorum. Bir zincir, boşluğu atladım. Bir zincir, boşluğu atlıyorum, buraya sık iğne. Bir zincir, boşluğu atladım, buraya sık iğne. Burada başa kadar hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Boşluğu atladım, buraya sık iğne. İlik ayırmayacağız. Çok sık yapmayın, toplamasın. Ona dikkat edelim. Burada bu kısmı atlıyorum. Buraya sık iğne. Bir zincir. Buraya atladım. Buraya sık iğne. Buraya batmadım. Buraya sık iğne. Şuraya atlıyorum. Sık iğne. Bir zincir. Şuraya normalde batılırdı. Buraya batmıyorum. Şunu atlıyorum.
buraya ve en sonda bir tane sık iğne, yani 2 tane sık iğneyi yan yana yaptık. Şimdi yine döndürüyorum. Bir zincir, dibine sık iğne, ikinciye sık iğne, bir tane zincir çekmiş olduğumuz boşluğa sık iğne, sık iğnenin üzerine sık iğne. Bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa sık iğne, sık iğnenin üzerine sık iğne. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Sonrasında da yaka kısmıyla devam edeceğiz. Ön kısmımızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yakayla devam edeceğiz. Şöyle döndürüyorum yakamı, hırkamı. Şuradan bakın döndürdüğümde bu taraftan ipimi takacağım. Şu kenar pat yapmış olduğumuz yerden değil, şöyle yakından göstereyim. Evet. Bakın burada, şuradan değil, hemen buradan ipimizi takıyoruz. Yani patı yapmış olduğumuz yerden değil, kenar oyasını yapmış olduğumuz yerden değil, hemen buradan ipimi takacağım. Evet, şimdi 2 tane zincir çektim. Yanındakine şöyle göstereyim, bakın. Şunu ayıralım, şuradan da rahat görün. Şöyle yakın alalım. Bakın buralarda şöyle ilmeklerimiz var. Bu şekilde ilmeklerimiz var. Buralara batıyorum. 2 tane buraya. 1 2 2 tane yanındakine. Yani bedende yapmış olduğumuz ilk örneği kurarkenki sırayı yapıyoruz şu anda. Şimdi bir tane atlıyorum. Bunu atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Yine yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Bir tane atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan. 2. Yanındakine 2 tane. 2. Şimdi 4 tane oldular. Bir tane atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine de 2 tane trabzan. 4 tane oldu. Bir taneye atladım. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine de yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan yapıyorum. Yine yanındakine de 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. 4 tane oldu. Bir tane atladım. Yanındakine 2 trabzan. Yanındakine de 2 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bir atlıyorum. Yanındakine 2 trabzan. Yan yana 4 tane trabzan olunca 2 burada, 2 de burada. Sonra bir tane atlıyoruz ikinciye. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şuraya trabzanla bağlıyorum. Şimdi bakıyorum. Burada şöyle göstereyim. Şu yuvaya kadar 1, 2, 3 tane öbeğim var. Buradaki ön kısımda. Diğer tarafı da bakacağım. Aynı mı? 1, 2, 3 tane de öbeğim var. Burada. Bu direkt bu şeyin üzerinde. Artırma yerinin üzerinde. Burada da yine artırma yerinin üzerinde bir tane var. Yani ön kısımlarda 3'er tane. Burada da yine 3'er tane. Şu kol kısımlarına bakalım. Şunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada. Şuradaki koldakini de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada arkadaşlar. Eşitlik var.
Bu eşitliğe de dikkat edeceğiz. Şimdi döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir. Ne yapıyorduk? İpimizi doluyoruz. Şuraya atlıyorum. Buraya batıyorum. Trabzan olarak 2 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Şuraya geriye dönüyorum. Şöyle bir düzenleme. Trabzanlarımızı birazcık uzatarak yapıyoruz ki toplamasın. Tekrar ipimi doladım. Zincir çekmedim. Şu işlem yapmış olduğum yere atlıyorum. Direkt bu dörtlü öbeğin hemen yan boşluğuna burada trabzanımı yapıyorum. 2 zincir ve şu atlamış olduğum, işlem yapmış olduğum yere geri dönüyorum. Bakın buradan ipimi aldım. Şöyle uzatıyorum trabzanımı. Bu şekilde. İpimi doluyorum. Buraya atladım. Buraya takıyorum. Asla trabzanlarımızı sıkı sıkı yapmıyoruz. Çünkü toplar. Ve geliyoruz buraya. Geriye dönüyorum. Buradan işlemimi aldım. Evet, bedendeki işlemin aynısını yaka kısımda uyguluyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın şuraya. En sondaki şu 3 tane zincir çekmiştik. 2 zincir çekmiştik. Buraya boşluğa trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve geriye şunu yapıyoruz. İpimi doladım. 2 zincirimizin zincire batıyorum. Burada bir tane trabzan oluşturmuş oldum. Evet, döndürüyoruz. 3 zincir çekiyorum. Şuradaki çapraz, yani 2 tane zincir çekmiş olduğumuz boşluktan bahsediyorum. 2 çapraz. Buraya 4 tane trabzan yapacağım. 2 3 4. Buradaki çapraza da yine 2 zincir çekmiş olduğumuz alan, şuradaki çapraza 4 tane trabzan yapıyorum. Buraya da yine bu çapraz ortalarına 2 zincir çekmiş olduğumuz kısımlara 4'er tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şuradaki 3 tane çekmiş olduğumuz zincir var. O 3 zincirimize bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimize batarak şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum yine. Şimdi bakın. Şuraya, yani şu dörtlü öbeği atlıyorum. Hemen yanındaki boşluk. Bu kısım. Buraya bir tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Geride bırakmış olduğum buradaki ilk trabzanın boşluğu var. Bakın bu kısım. Buraya da bir tane yine trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu dörtlü öbeğe atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Geriye dönüyorum. Ve az önce işlem yapmış olduğum yere, bu dörtlü öbeğin hemen kenarındakine yine trabzan yapıyorum. Bu işlem yapmış olduğumu atlıyorum tabii ki. Bu dörtlü öbeğin yanındakine geçiyorum. 2 zincir. Bu kısma geri dönüyorum. Yaka kısmımızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar.
4 sıra yaparım herhalde. Şu dolgulu kısımlardan yani yapınca söylerim kaç sıra yaptığımı size. Hangi şekilde daha güzel duracaksa o kadar sıra yapmayı planlıyorum. Şimdi ben yaka kısmını tamamlayayım. Sizler de yapın. En son kaç sıra yapmışım onu sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da kol kısmımızla devam edeceğiz. Yaka kısmımızı da tamamladım. Toplamda 4 sıra ördüm arkadaşlar. Örnekli kısım, pardon, trabzanlı yuvalı kısım, dörtlü olan kısımlar 1, 2, 3, 4 tane. Bir de döndürme olan kısım, yani burma olan kısım 1, 2, 3, 4 sıra. Yani toplamda 8 sırada tamamlamış oldum yakamı. Gayet ideal boyutu benim için uygundur. Şimdi kol detayıyla kolumuzla devam edeceğiz. Bakın diğer kolumu ben yapmıştım. Bu şekilde aynı bedendeki örneği uygulayacağız. Sadece belli bir yerden aşağıya buradaki 4 tane olan dolgularımızı 3'e indireceğiz ki birazcık toparlasın. Bu bilek kısmı çok geniş olmasın diye. Şimdi öncelikle koldan altına yani kolu birleştirdikten sonra bir sıra trabzan sırası örmüştük. Tersten düz kısımda bitti kolum. O yüzden şöyle ters kısımdan takıyorum. Hiçbir kesinti yapmayacağım. Sadece öreceğim. Diğer kolda benim toplamda 51 tane trabzanım vardı. Yine burada da 51 tane trabzanım olması gerekiyor. Bir kolda kaç tane ise orada da o kadar olması gerekiyor. Zincirimi de sayarak 51 tane arkadaşlar. Şöyle sabitlemeyi unuttum onu oraya. İki tane zincir çektim. Şimdi şöyle bakın. Boşluk bulduğumuz kısımlara batacağız. 2 3 şöyle göstereyim. Şimdi buraya battığımızda bakın burada bir boşluk oluşmuş oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Yani trabzan yapmış olduğunuz battığınız yerlere dikkat edin. Eğer aralardaki trabzan arasında boşluk oluşuyorsa demek ki daha yakında bir yere batmanız gerekiyor. Ben buraya battım. Şöyle bunu da yürütüyorum arada. Tamamdır. 2, 4. Şimdi her bir ilmeğimi birer kere trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bakın ilmeklere batıyorum. Şuradaki trabzan tepelerindeki ilmeklerimden ilmek alıyorum. Bunu da yürütüyorum arada. Bir yandan da sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Şuradaki zincirimi sayıyorum. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak ilerleyeceğim. Sıra sonuna geldim. Şuraya bir tane yapıyorum. Toplamda 51 tane trabzanım olmuş oldu. Ve birleştiriyorum. Döndürüyorum. Kolda yine beden gibi döndüre döndüre öreceğiz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın dibine değil. Şöyle dibine değil. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Yine burada dörtlü öbekler oluşturmuş oluyoruz. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Yanındakine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine de yine 2 tane trabzan. Dörtlü öbeklerimizi bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir tane atladım. Yanındakine 2 trabzan. Bir tane yanındakine yine 2 tane trabzan. Dörtlü öbeğimizi yapmış olduk. Bir tane atlıyorum. Yine ikinciye aynı şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine bir tane atlıyoruz. İkinciye 2 trabzan.
Yanındakini de yine 2 tane trabzan yapıyorum. Ve buradaki şu baştaki 3 tane çekmiş olduğumuz zincirle birleşimimizi yapıyoruz. Döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum yine. Bu benim trabzanım olacak. Evet. Burada 4 tane öbeğim var. Bakın, dörtlü öbeğimiz var. Şu zincirimizi şöyle ayırıyorum. Buranın arası boşluk. Bakın. Şu alttaki 3 tane olan zincirimiz, o trabzan olarak sayıyoruz onu. Bu boşluk ve dörtlü öbeğimiz. Yine bu dörtlü öbeğimizi atlıyoruz. Şu boşluğa trabzanımızı yapıyoruz. Yine uzatarak yaptım. 2 zincir çektim. Buradaki şu 3 tane zincirimizi, bakın bu tarafa kaymayın. Şu alttaki 3 tane zincirimiz var. Hemen onun yanı, bu taraf. Bakın şurası. Şu 4 taneyi geri gelin. 1, 2, 3, 4 taneyi geri gelin. Burası. Yine ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. İpime doluyorum. Burası değil. Burada işlem yapmıştım. Şu dörtlü öbeği atlıyorum. Bunun boşluğu. 2 zincir. Geriye dönüyorum. Bu dörtlü öbeği geriye dönüyorum. En son işlem yapmış olduğum yer. Gerideki. Yine bu 4 taneyi atladım. 2 zincir. Geriye döndüm. Boşluk. 4 taneyi atlıyorum. 2 zincir. Geriye dönüyorum. Boşluk. Bedendeki işlemimizin aynısı. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda da nasıl yaptığımı yine sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Bir tane dörtlü öbeğimiz kaldı sıra sonunda ve şu boşluk var. İpimi doluyorum. Bakın şuradaki 3 tane olan trabzanımın bu tarafı, yani şu dörtlü öbeğimizin hemen yanı. 1, 2, 3, 4 taneyi sayıyorum. Burası. Buraya trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir. 4 taneyi geriye dönüyorum. Buraya da diğerini yapıyorum. Ve şuradaki 3 tane olan zincirimle birleştiriyorum. Döndürüyorum yine. 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim yine trabzanım. Şimdi çapraz aradaki 2 zincir çekmiş olduğumuz yerlere 4 tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonundayım. Buradaki çapraza da yine aynı şekilde 4 tane trabzanımızı yapıyorum. Ve şuradaki 3 tane zincirimle birleştiriyorum. Döndürüyorum yine. 3 tane zincir çekiyorum. Şu dörtlü öbeğimizi atlıyoruz. Boşluğa trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir. Geriye geliyorum. Buradaki 3 zincirin hemen yanı. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımızın yanı. Buraya trabzan yapıyorum. İki zincir. Geriye dönüyorum. Atlıyorum. Ve
geriye dönüyorum. Şimdi yine sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunu yine sizlerle paylaşacağım. Sıra sonundayım. Şöyle göstereyim. Yine şuradaki dörtlünün, bakın hemen bundaki şu 3 tane zincirimizin sağ tarafı burası. 1, 2, 3, 4. Buraya trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir. Geriye dönüyorum. Ve buradaki 3 zincirimizle birleştiriyoruz. Döndürüyorum yine. 1, 2, 3 zincir ve çaprazlarımıza 4'er tane trabzan dolduruyoruz. Bu bizim 3. dolgu sıramız. Şimdi bu sırayı da yapalım. Bir üst sırayı da yapalım. Sonrasında 4. dolgu sıramızda eksiltmelere gideceğiz. O kısmı göstereceğim size. Oraya kadar gelelim. 3 tane 1, 2, 3 tane dörtlü öbeklerimizi yaptık. Yani 3 sıramızı gittik. Şimdi buradan aşağıya buradaki 4 taneleri 3 tane olarak hazırlayacağız. Şimdi 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Hepsine 3'er tane trabzan yapıyoruz artık. 2, 3. Bu kolu birazcık daraltacak arkadaşlar. Bu şekilde gidersek kol geniş olur. O yüzden buradan aşağıya 3 3 ilerleyeceğiz. 3 tane. Bir sonraki sıra aynı işlem. Hiçbir değişiklik yok. Yani burgu sırası aynı. Şimdi toplamda sadece bu sırada hani dörtlü olan grubumuzu öbeğimizi üçlü öbek olarak yapıyoruz. Şimdi buradan aşağıya bedende kaç sıraydı? 9 sıra örnekli sıramız vardı. Bedende tam 9 sıraydı. Yani şu örnekli kısım öbekli kısımdan bahsediyorum. 9 sıraydı. Biz 3 sırasını yaptık. 4. sırayı da 3 tane yapıyoruz. Toplamda 5 sıra daha, yani 5 tane şöyle öbekli sıra daha 3 tane olarak hazırlıyoruz. Yani üçlü olarak hazırlıyoruz. Buradan aşağıya 5 sıramızı bu şekilde üçlü olarak hazırlıyoruz. 9. öbekli sıramızda eksiltmeye gideceğiz, yine oraya kadar yapalım. Sonra son sırada görüşelim. Arkadaşlar şimdi ben söylediğim yere kadar geldim. Şimdi tekrarlıyoruz. 1, 2, 3 sıra dörtlü öbekli. 1, 2, 3, 4, 5 sırada üçlü öbekli sıralar yapmış olduk. Şu arka burgu olan sıraları saymıyorum. Sadece öbekli kısımlardan bahsediyorum. Şimdi son sıradayız. Son öbekli sıramızdayız. Burada yine eksiltme yapacağız. Şöyle. En son üçlü olarak bitirmiştik. 5 sıra üçlü olarak yaptık. Şimdi burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şuradaki yuvamın içerisine, yani çapraz olan 2 zincir çekmiş olduğumuz yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 tane trabzan yapıyorum. 3 değil 2 tane yapıyoruz. Son sıra olduğu için birazcık sıkı örüyorum arkadaşlar, toplaması adına. Bütün hepsinin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 3 tane olan zincirimle birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi döndürüyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 öbeği, yani 2 trabzanımızı atlıyoruz. Hemen şu boşluğa trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum. 2 tane değil, 1 tane zincir çekiyorum ve buraya batıyorum. İpimi doluyorum. 1 2'ye atlıyorum. Boşluğa trabzan yapıyorum. 1 zincir
ve geriye dönüyorum. Burayı yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum boşluğa. Bir zincir ve bu kısmı. Böylelikle birazcık daralmış olacak burası. Bir zincir, geriye döndüm. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir çekiyorum geriye. İki taneye atlıyorum boşluğa, bir trabzan, bir zincir ve buraya batıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Son sıramız zaten. İpimizi keseceğiz sonra arkadaşlar. Kollarımızı tamamlamış olacağız. Sonra geçeceğiz pomponlu olan kısmı. İsterseniz hiç pompon takmayabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Daha sonrasında fiyonk da yapabilirsiniz. Yani kurdeleden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz hani bu şekilde de kalabilir. Ben pomponu böyle süs amaçlı olarak kullanacağım. Onun zincirini de nasıl yaptığımı size anlatacağım, göstereceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Burada yine bakın şuradaki 3 zincirim, hemen bir iki tane atlıyorum. Boşluğa trabzanımı yapıyorum. Bir zincir ve geriye dönüyorum. Şuradaki 3 tane zincirimle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bunu iç kısımda yürüteceğim arkadaşlar. Kol kısmımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın. Evet, şimdi yakadaki fiyonk kısmımız için zincirimizi yapacağız. Ben daha öncesinde fiyonklarımı bu şekilde hazırlamıştım. Böyle küçük fiyonklar. Şöyle bakın bu şekilde. Şimdi uç kısmını yapalım beraber. Şimdi iki tane, yani iki ip alıyoruz. İki kat ipimizi iki kat yapıyoruz. Eğer bu yöntem, bu anlatacağım, göstereceğim yöntem size zor gelirse arkadaşlar sadece zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi kordon yapımını göstereceğim size. Şimdi şu pomponlarımızın şu kısımlarını, ip kısımlarını kesmemiştim. Yerime bileyim diye en sonunda keseceğim. Burada bağlamış olduğumuz yerden pomponumuzu şöyle ipin altından geçiriyorum. Şimdi şu ipleri şurasını uzun tuttum. İçinden çıkaracağım arkadaşlar. Ve şöyle bir tane zincir yapıyorum buraya. Daha sonrasında bir taneyi ayırıyorum. Diğerini parmağıma sardım. Bir taneyi ayırdım. Şunları da şuradan keseceğim arkadaşlar. Sonrasında hatta şimdi keseyim, karıştırmayalım. Ayıracağımız ipimiz şunlar. Bunları keselim. Tamam. Şurada da varmış. Şunu da keselim. Tamam. Evet, şimdi bir taneyi parmağıma doluyorum. Diğeri altta kalacak. Bakın altta kalan ilmeğimi şu şekilde tığımı üstten aşağıya geliyorum. Şu şekilde alıyorum. Daha sonrasında da bunu içinden çıkarıyorum. Bunu altından alıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle yukarıya doğru daha net belli olur. Şimdi şunu alttan alıyorum. Bakın parmağıma doladığım değil. Alttaki ipimi bu şekilde alıyorum. Daha sonrasında şu parmağıma doladığım ipi sarıyorum. İkisinin içinden çıkarıyorum. İlk başta tığımı şu alttaki parmağıma doladığım değil, alttan tuttuğum ipimin bakın üstten, yani bu ipi buna sarıyorum aslında bu şekilde. Daha sonrasında parmağıma doladığım ipi alıyorum tığıma ve şu tığımdaki iki taneyi bir çıkarıyorum. Parmağımda tuttuğum, parmağıma doladığım değil tuttuğum, yani alttan gelen ipimi sarıyorum tığıma. Bunu bastırıyorum çıkmasın diye. Parmağıma doladığım ipten ikisini bir çıkarıyorum arkadaşlar. Alttaki ipi tığıma doluyorum önce.
Şöyle göstereyim tekrar iyice gözüksün. Bakın alttan gelen parmağıma doladığım değil diğeri bu ipi tığıma sarıyorum. Daha sonrasında parmağıma doladığım ipi de bu şekilde alttan alıyorum. İkisini bir çıkarıyorum. Alttaki ipimi tığıma sarıyorum. Sonrasında parmağıma doladığım ipimi alıyorum. İkisini bir çıkarıyorum. Alttan doladığım ipi tığıma sarıyorum. Sonra bunu böyle sabitliyorum elimle. Parmağıma doladığım ipi de ikisinin içinden çıkarıyorum alıp. Bakın. Alttan gelen ipi tığıma sarıyorum. Sabitliyorum tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Parmağıma doladığım ipe sarıyorum. İkisini bir çıkarıyorum. Kordonumuzu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yaptıkça eliniz hızlanacaktır. Alttan geleni tığıma sarıyorum. Parmağıma doladığımda ikisinin içinden çıkarıyorum. Alttan geleni tığıma sarıyorum. Tığımda 2 tane var. Parmağıma doladığımda içinden çıkarıyorum. Dediğim gibi bu yöntem size zor gelirse zincir çekerek de yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle bunu birazcık uzatacağım hızlanarak. Ne kadar yapacağız? Şu hırkanın yaka çevresince ve burada düğüm atılacak şekilde uzunluğunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi sizler de o şekilde yapın. Sonra da hırkanın yaka kısmına nasıl takacağımızı böyle paylaşacağım. Bakın zincir şeklinde oldu. Benim yaptığım kordonum yeterli gelir herhalde arkadaşlar. Şimdi bir iki daha yapayım. Evet. Şimdi bu iki ipi şöyle birazcık uzunca keseceğim ama tığımı buradan çıkarmıyorum. Şöyle uzunca kestim. Şöyle birazcık uzatıyorum. Tamamen kesmedim orada. Çünkü bu pompona, buradaki kalan pomponumuza takacağız bu ucu. O yüzden şöyle birazcık uzatıyorum. Şimdi bunu buraya nasıl takacağımızı size yapacağım. Yaka kısmını açıyoruz şöyle. Şimdi ilk sırada öbekli kısmımız vardı. Buradan takacağız. Şimdi şöyle alıyorum şu ucu pomponlu kısmı. Buradan takacağım. Pardon şöyle. Şimdi pomponlu kısım burada kalacak arkadaşlar. Şöyle hırkamı döndürüyorum. Şu bakın 3 zincirlik olan alandan öbekli kısmı alıyorum bunu. Daha büyük bir tığ kullanabilirsiniz. Bunun üzerinde takıyorum. Bakın şu öbekli kısmın üstünde şu aradan alacağım. Bir iki taneye atlıyorum. Buradaki öbekli dörtlü öbekten alıyorum. Yani bir üstten bir alttan şeklinde alacağız. Bakın şu şekilde olacak. Bunun üzerinden, bunun alt kısmından. Bunun üstünden geçecek, bunun altından. Böyle. Dediğim gibi daha kalın bir tığla yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerinden, bunun altından bu şekilde yapıyorum. Bakın. Tığla yapamıyorsanız elle de yapabilirsiniz. Şuradan şu şekilde. Bakın bunun üzerinden geçiyorum. Boşluktan bastırıyorum. Bunun da altından alıyorum. Evet. Şu yaka kısmına bu kısma kadar gelelim.
Yaka kısmına taktım. Şimdi neredeydi? Evet, burada ilmeğimi küçültüyorum. Ve şu pomponumuza yine bakın, burada iplerini uzun bırakmıştım. Şu ikisini bir alacağım. Şu bağcıklı kısım altında ipimiz var arkadaşlar. Oradan takıyorum. Nerede? Evet, burada. İki ipi bir alıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Burada bir iki tane zincir atacağım ki iyice burası otursun. Sökülmesin diye. Tamamdır. Evet. Şimdi bunları kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi bağlayalım. Şöyle birazcık uzatayım. Evet. Bakın. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Modeli de çok güzel arkadaşlar. Böyle pufuduk, yumuşacık bir model oldu. İnanın siz de çok seveceksiniz. Evet. Bunun aynı zamanda başında göstermiştim. Beresini de yaptım. İnşallah atkısını da yapmayı planlıyorum. Tam takım olarak sizlerle paylaşacağım. Evet, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah modelimi kolaylıkla yaparsınız, yapabilirsiniz. Anlatımımdan kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.